Karadeniz, modern insan için sadece bir tatil rotası ya da balıkçılık kaynağı gibi görünse de, okyanus bilimciler ve jeologlar için dünya üzerindeki en sıra dışı, en gizemli ve potansiyel olarak en tehlikeli su kütlesidir. Bu devasa havza, yüzeyindeki canlılığın aksine, derinlerinde barındırdığı sırlar ve kimyasal yapısıyla adeta başka bir gezegene aitmiş gibi davranır. Karadeniz'i anlamak için sadece kıyılarına bakmak yetmez. Onun binlerce metre altındaki oksijensiz karanlığa, kadim nehir yataklarına ve tarih öncesinden kalma jeolojik yaralarına odaklanmak gerekir. Birinci Dünya'nın en büyük zehirli rezervuarı, meromiktik yapı. Karadeniz'in en temel ve en korkutucu özelliği, meromiktik bir deniz olmasıdır. Bu terim, su katmanlarının birbirine neredeyse hiç karışmadığı gövdelere verilir. Dünya denizlerinin çoğunda dikey akıntılar sayesinde oksijen en derin noktalara kadar ulaşabilirken, Karadeniz'de bu süreç binlerce yıl önce durmuştur. Denizin en üstteki 150 ila 200 metrelik tabakası, nehirlerden gelen tatlı sularla beslenen, oksijen açısından zengin ve yaşamı destekleyen bir alandır. Ancak bu sınırın altına geçildiği anda haloklin ve piknoklin denilen keskin bir geçiş başlar. Bu sınırın altı, dünya üzerindeki en büyük hidrojen sülfür, High-Tech Inkisaltin deposudur. Toplam su hacminin %90'ı tamamen zehirlidir ve burada yaşayan tek canlılar, oksijene ihtiyaç duymayan anaerobik bakterilerdir. Yaklaşık 500 bin kübik kilometrelik bu zehirli su, Karadeniz'i adeta patlamaya hazır kimyasal bir bombaya dönüştürür. Eğer bu gaz bir şekilde yüzeye çıksaydı veya tutuşsaydı, yayacağı enerji miktarı tüm gezegenin iklimini ve enerji dengesini değiştirebilecek kadar muazzamdır. Bu zehirli ve oksijensiz ortam, canlılar için bir mezarlık olsa da, tarihçiler için paha biçilemez bir zaman kapsülüdür. Normal denizlerde ahşap bir gemi battığında, gemi kurdu denilen organizmalar ahşabı birkaç 10 yıl içinde tüketir. Ancak Karadeniz'in derinliklerinde bu canlılar yaşayamaz. 200 metrenin altındaki derinliklerde Bizans, Roma ve hatta Fenike dönemine ait gemiler sanki dün batmış gibi durmaktadır. Araştırma gemileri 2000 metre derinlikte direkleri hala ayakta olan, üzerinde gemi yapımcılarının alet izlerinin seçilebildiği, halatlarının bile çürümediği ticaret gemileri keşfetmiştir. Bu, Karadeniz'i dünyanın en büyük ve en iyi korunmuş su altı müzesi haline getirmektedir. Bu gemiler, antik çağdaki deniz ticareti, gemi yapım teknolojileri ve rotalar hakkında dünyanın başka hiçbir yerinde bulunamayacak kadar net bilgiler sunmaktadır. Karadeniz'in tabanında sadece gemiler değil, aynı zamanda devasa bir coğrafyada gizlidir. Bunlardan en şaşırtıcısı, İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e dökülen ve deniz tabanı boyunca akan devasa bir su altı nehridir. Bu nehir sadece bir akıntı değil, kendine has kıyıları, nehir yatakları, kanyonları ve hatta su altı şelaleleri olan karmaşık bir yapıdır. Marmara Denizi'nden gelen yoğun ve aşırı tuzlu su, Karadeniz'in daha az tuzlu suyuyla karışmak yerine yoğunluk farkı nedeniyle bir şelale gibi dibe çöker ve derin kanyonlar oluşturarak ilerler. Bu sualtı nehri saniyede 22 bin metreküp su taşır. Eğer bu nehir karada aksaydı, dünyanın en büyük 6. nehri olurdu. Nehrin akış yönü, kendi içindeki anaforları ve oluşturduğu 35 metre derinliğindeki kanyonlar, deniz bilimciler için okyanus dinamiklerini anlamada anahtar rol oynamaktadır. Jeolojik araştırmalar, Karadeniz'in her zaman bir deniz olmadığını ortaya koymuştur. Yaklaşık 7500 yıl önce burası devasa bir tatlı su gölüydü ve seviyesi günümüzden yaklaşık 100 metre daha aşağıdaydı. Karadeniz tufanı hipotezine göre, buzul çağının sona ermesiyle yükselen dünya denizleri, İstanbul Boğazı üzerindeki doğal toprak setini yıkarak göle boşalmaya başladı. Bu olay sırasında suyun akış hızının Niagara Şelalesi'nin 200 katı olduğu tahmin edilmektedir. Su seviyesi o kadar hızlı yükselmiştir ki, kıyılarda yaşayan Neolitik çağ insanları her şeylerini bırakıp kaçmak zorunda kalmıştır. Birçoğu bilim insanı, Nuh tufanı efsanesinin kökeninin bu devasa felaket olduğunu savunmaktadır.
Derinlerde bulunan eski sahil şeritleri, ağaç kökleri ve insan yerleşimlerine ait kalıntılar bu teoriyi her geçen gün güçlendirmektedir. Karadeniz'in dibi jeolojik olarak hala çok aktiftir. Denizin derinliklerinde magma yerine çamur ve gaz püskürten onlarca çamur volkanı bulunmaktadır. Bu volkanlar bazen kilometrelerce çapta yapılar oluşturabilir. Bu bölgelerden sızan metan gazı, Karadeniz'in kimyasal dengesini etkilediği gibi, geleceğin enerji kaynağı olarak görülen gaz hidrat rezervlerini oluşturur. Gaz hidratlar, yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta su moleküllerinin metan gazını bir kafes gibi hapsetmesiyle oluşan, buza benzeyen maddelerdir. Karadeniz, dünyanın en büyük gaz hidrat rezervlerinden birine sahiptir. 1 metreküp gaz hidrat çözüldüğünde 160 metreküp metan gazı açığa çıkarır. Ancak bu rezervlere dokunmak oldukça risklidir. Denge bozulursa devasa sualtı heyelanlarına ve atmosfere büyük miktarda sera gazı salınımına neden olabilir. Karadeniz'in ekosistemi dış dünyaya sadece boğazlar üzerinden bağlı olduğu için oldukça kırılgandır. 20. yüzyılda bu hassas denge gemilerin balast sularıyla gelen davetsiz misafirler tarafından bozulmuştur. Rapana, deniz salyangozu. Uzak doğudan gelen bu avcı, Karadeniz'de kendisini yiyecek bir deniz yıldızı türü olmadığı için hızla çoğalmıştır. Yerli istiridye ve midye yataklarını silip süpürmüş, denizin doğal filtreleme sistemine büyük zarar vermiştir. Nemiopsis, taraklı medüz, 1980'lerde gelen bu canlı balık yumurtalarını ve planktonları tüketerek Karadeniz'deki hamsi stoklarının çökmesine neden olmuştur. Bir dönem Karadeniz'deki toplam biyokütlesinin 1 milyar tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Ekosistem ancak bu canlıyı yiyen başka bir istilacı türün Beroe gelmesiyle bir nebze dengelenebilmiştir. Karadeniz suları fiziksel özellikleriyle de şaşırır. Yaz aylarında yüzey suyu ısınırken 50-100 metre derinlikte sıcaklığın 6-7 derecede çakılı kaldığı soğuk ara tabaka mevcuttur. Bu tabaka ses dalgalarının yayılma hızını değiştirir. Denizaltılar bu tabakanın sınırlarını kullanarak sonarlardan saklanabilirler. Çünkü ses dalgaları bu yoğunluk farkından yansıyarak denizaltının gerçek konumunu gizler. Eylül aylarında ise deniz yüzeyi Noctiluca scintillans adlı canlılar sayesinde masalsı bir görünüme bürünür. Bu canlıların yaydığı biyolüminesans ışığı suya her dokunuşunuzda elektrik mavisi bir parlama yaratır. Bu soğuk ışık Karadeniz'in karanlık imajına tezat oluşturan doğanın en güzel gösterilerinden biridir. Deniz seviyesinin yükselmesiyle sadece köyler değil, antik şehirler de sular altında kalmıştır. Abhazya kıyılarındaki Dioskuria gibi antik koloniler bugün kumların ve milin altında keşfedilmeyi beklemektedir. Ayrıca Karadeniz, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın en çetin deniz muharebelerine ev sahipliği yapmıştır. Batık denizaltılar, savaş gemileri ve uçaklar denizin derinliklerinde sessiz birer anıt gibi durmaktadır. Kırım Savaşı'ndaki efsanevi Kara Prens batığından Nazi Almanyası'nın kayıp filosuna kadar Karadeniz, tarihin en büyük metal mezarlıklarından biridir. Karadeniz bugün kirlilik, aşırı avlanma ve iklim değişikliği tehdidi altındadır. Nehirlerin taşıdığı tarımsal atıklar, denizdeki oksijensiz bölgenin, ölü bölge, yukarıya doğru genişlemesine neden olmaktadır. Eğer oksijenli tabaka daha da daralırsa, hamsiden yunusa kadar tüm Karadeniz canlılığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Yunuslar, bu denizin en zeki ve en görkemli sakinleridir. Afalina, mutur ve tırtak türleri Karadeniz'in kendine has koşullarına uyum sağlamış, hatta kendi aralarında benzersiz bir iletişim dili geliştirmişlerdir. Onları korumak, aslında binlerce yıllık bu devasa organizmayı, yani Karadeniz'i korumak demektir. Karadeniz, yüzeyindeki hırçın dalgaların altında insanlığın geçmişini, doğanın en vahşi kimyasal süreçlerini ve geleceğin enerji potansiyelini barındıran devasa bir gizem kutusudur. O, sadece bir deniz değil, oksijensiz derinliklerinde zamanı durduran, zehirli gazlarıyla korkutan ama aynı zamanda büyüleyen, yaşayan bir devdir. Bu devi anlamak, gezegenimizin geçmişini ve geleceğini anlamak yolunda atılmış en büyük adımlardan biridir.